Evet, şimdi performans ölçütünde kaldık. Genel olarak şöyle bir durum var. Optimal kontrol nasıl tanımlanıyor? Ondan bahsetmiştik önceki ders. Ve şimdi burada performans ölçütünü minimize ve maksimize etmesine bağlı olarak tanımlanıyor dedik. Performans ölçütünde amacımız şu. Burada bir şey tanımlıyoruz. Fiziksel bir nicelik tanımlıyoruz ve bunun minimize veya maksimize edilmesine bağlı olarak optimal kontrol problemini ifade ediyoruz. Mesela burada daha önceki verdiğimiz örnekte aracın mümkün olduğunca kısa zamanda hedefine ulaşması gibi bir performans ölçütü tanımlanmış. Bu arada performans ölçütü J diye gösteriliyor ve bu objective function da aynı zamanda oluyor. Evet, J dedik. Mesela J eşittir minimum T final, yani son zaman, aracın mesela durduğu zaman, bir de başlangıcı itibarındaki geçen zaman, o ikisi arasındaki fark nedir? Bir performans ölçütü. Bunu minimize etmeye çalışmak bir amaç. Şöyle gösterelim. Ha. Peki. Şimdi burada dinamik kısıtlar altında nedir? Fiziksel sistemin dinamik kısıtlar altında belirli bir şekilde tanımlanmış bir performans indeksi gösteriliyor. Ve burada normalde mesela x dediğimiz durum değişkenleri var. Durum değişkenleri x birden n'e kadar gidiyor. Bir de u'da kontrol girdileri var. U birden m'e kadar gittiğini varsayalım. Burada amaç sistemi optimal seviyede kontrol edecek bu performans kısıtları altında, yani bu dinamik kısıtlar altında J ile tanımlanmış başlangıçta optimal kontrol yasasını üretmek. Şimdi bu optimal kontrol yasası, ona U yıldız deniliyor. U yıldız eşittir U'nun tabii ki de bir alt kümesi. Burada her bir zaman adımında state'i etkileyecek, tahrik edecek şekilde uygun kontrol sinyalinin üretilmesini içeriyor. Bu m'e kadar gidiyor. M tane. O zaman her birinde bu şurada yukarıda gördüğümüz kısım U1'den UM'e kadar giden kısım. Bunun alt kümesi, yani optimal kontrol sinyalinin üretilmesini ihtiva ediyor dedik. Şimdi burada da olayımız bu. Buradan buna geçeceğiz yani. Bu Bu kısıtlar U neydi altında. hocam? Nasıl? U yıldız neydi tam olarak? U yıldız bu optimal işareti yani. Optimal işaret. En Okey. uygun, evet, en uygun şeyin kontrol yası sinyali. Üretilen bu kısıtlar altında üretilen kontrol sinyalini ifade ediyor. Xdot dediğimiz şey Xdot fx ut sistemin dinamiğini ifade ediyor. Ve burada X yıldız, burada şu optimal kontrol yasasına uyacak şekilde state'lerin, durumların dinamik evrimini gösteriyor. Yani zaman içerisindeki gelişimini gösteriyor. Bu da yine X'in admissible state'lerin bir alt kümesini ifade ediyor. Admissible state'lerden bahsetmiştik ve performans indeksi bu şekilde tanımlanmış bir tane. Mesela şu genel ifade, böyle bir matematiksel fonksiyonumuz var. Bu functional değeri. Mesela bu neyi gösteriyor? Şöyle gösterelim. Objective function'ımız. Şimdi burada bir fonksiyonumuz var. xtf mesela ve tf'ye bağlı. Yani state'lerin final durumunu içeriyor ve zamanın final durumunu içeriyor, son durumunu içeriyor. Bunun bir fonksiyonu cinsinden ifade edilmiş olabilir yani. Bu genelleştirilmiş ifade. Ve şu nedir? Bu son durum. Son durumu belirten. Mesela son durum aslında kısıtlanmışsa, mesela son durumda bu x burada değeri aşmayacak diyoruz. Veya şu zamana gittiğinde x de bu değerde olacak diye bir kısıt belirliyoruz. O ne oluyor? Bir nonlineer bir fonksiyon. Artı üzerine mesela bu ekleyebiliriz. Sürekli bu performans şeyimiz, sistemin yani bizim istediğimiz tasarımcının, kontrol sistemini tasarlayan tasarımcının, mühendisin amacı doğrultusunda, yani hangi amaca hizmet edecek şekilde bu tasarlıyorsa bunları bir kere önceki nümerik hale getirmesi lazım. Bu sistem dinamiği içerisinde ve bunu bu amaç fonksiyonu içerisinde yerleştirmesi gerekiyor. Matematiksel olarak tanımlaması gerekiyor. T0'dan işte TF'ye fi gibi bir fonksiyon yine atanmış. Burada da tüm durumları içerecek. Yani bu tüm durumlar ne olabilir? Bir normalde diyelim state trajectory vardı. Durum uzayımız var. Diyelim x final'ın ben belli bir değerde, x final t final'ın belli bir değerde olmasını istiyorum. Şu tam t final'da, x final'da bu değerde olsun diyorum. Fakat arada da belli bir
şeyi takip etsin. Belli bir profili takip ederek gitsin diyorum mesela x'in değişkeni. O zaman bunun altında kalacak şekilde ne yapıyorum? Bir kısıt koyuyorum veya bir amaç, hedef belirliyorum. Burayı aşmasın diye belirliyorum ve kontrolcümü U yıldız da bizi neyi sağlıyor? Nasıl drive ediyor sistemi? Bu sistem dinamiğini bize verecek şekilde. Tüm zaman, tabii ki de zaman dilimi içerisinde x sıfırdan pardon t sıfırdan tf'ye gidecek şekilde bu admissible kontrolü ayarlıyor optimal şekilde ve state'i bu yörünge profil içerisinde tutuyor her zaman. Ve en sonunda bu amaca ulaşıyor. Yani bu şu da olabilir. Aslında aynı state fonksiyonu şöyle de olabilir. Şuraya gidebilir. Buradan bu şekilde davranabilir, böyle gidebilir. Yani aslında önemli olan burada bir şey belirlemek. Bir sınır belirlemek veya bir amaç belirlemek. Buradaki en düşük alanı mı istiyoruz hocam? Şimdi başlangıçta minimum olmasını istiyorduk ya bu geçen sürenin. Ana objektif fonksiyonu bu O, şekilde o bir tanımladık ya. örnek, yani şu anda genel konuşuyoruz yani şey, Ha, veya diyelim hız belli bir değeri aşmayacak. Bu tüm yol boyunca mesela hız şu profili aşmayacak diyorsun. O zaman onun bir aha, fonksiyonu tanımlıyorsun ve amaç fonksiyonu olarak belirliyorsun. O zaman enerji minimizasyonunda o hızı aşamıyor. O hızı aşmayacak şekilde o zaman optimal seviyede kontrol etmiş oluyorsun. anladım. Amacımız yani bu U'yu bulmak aslında şeyden. Bu kısıtlar altında, J performans indeksi altında Hı hı, tanımlanan J altında şeyi bulmak. U yıldızı bulmak. tamamdır. İşte o performans indeksi nasıl tanımlanmış? Sistemin XT'si, UT'si, işte T'si zaman içerisinde bir profil, nonlineer bir fonksiyon. Artı bir de final şeklinde genel olarak tanımlanmış. Şimdi burada optimal kontrol problemi üzerinde diyelim genel yorumlamalar. We may not know in advance that the optimal control exists. That is, it may not be possible to find a control which is admissible and causes the system to follow admissible trajectory. İşte burada dediğim gibi yani optimal kontrolün olması için ne oluyor? Belirli bir izin verilebilir bir alt kümesinde, bütün kontrol action'ın bir alt kümesinde bunu tanımlamak gerekiyor ve belli bir izin verilebilir yörüngeyi takip ettirecek şekilde sistemi ayarlamak gerekiyor. Şimdi burada optimal kontrol olduğu varsayımı altında bu tek de olmayabilir. Yani problemin tekil, yani bazen tek bir çözüm olabilir. Bazen de birden fazla çözüm olabilir. Yani suboptimal. Optimal kontrol olmasa bile bunun optimal altı, yani bu o seviyede, o kısıtlar altında optimize edilemiyor problem. Ama ona en yakın çözümlerde kabul edilebilir. Şimdi burada bir tane functional tanımlanmış. U yıldız, bu şu formda K X'e ve T'ye bağlı. Hani bir state variable feedback T yapmıştık ya, durumların bir geri beslemesi şeklinde. Hı hı. Geçen dönemde Geçenden ileri kontrol, ileri evet. kontrol. Evet. Burada da aynı mantık var. Yine bir K filtrocu katsayıları Hı hı. state'lere bağlı ve şeye bağlı, zamana bağlı olacak şekilde bir fonksiyon. O zaman optimal feedback law, yani optimal feedback yasasını bulmak problem olmuş oluyor burada. Şu sistem, yani şurası, amaç şu oluyor. Optimal kontrolü belirli bir zaman içerisinde, T zamanı içerisinde K gibi bir optimal kontrol yasası geliştirmek oluyor. Kat sayısı değil mi hocam? K. Evet, evet, Kat o sayı. K'ları bulmak yani. Şurada demişiz zaten. Yani bunları tanımlamışız. Evet, state'lerin, evet, feedback, state'lerin geri beslemesi sonucunda ortaya çıkıyor. Evet, dediğimiz gibi hem şeye bağlı olabilir, final time'a bağlı olabilir, hem de tüm durumların bir integral fonksiyonu şeklinde, nonlinear bir fonksiyon şeklinde bir amaç ölçütümüz olabilir. Burada şöyle diyelim, devam edelim. U yıldız K çarpı X'te dedik. K'da M'ye n'lik bir matris. Neden M'ye n'lik? Çünkü bizim başta kabul ettiğimiz neydi? M tane input var. M tane inputla biz n tane state'i kontrol ettiğimizi varsayıyoruz. O zaman birbirine kodlayan, yani kodlayan matris ne oluyor? M'ye n'lik oluyor. Hı Yani hı. şeyin boyutları, kontrolcü ile state'in boyutlarını ihtiva eden matris oluyor. Kazanç katsayısı şey yapmak lazım.
vermek lazım. Yani k çarpı x stat. Çünkü bu n'e n'lik, bu m'e n'lik, m'e birlik bir kontrolcü yasası geliştirilecek. Yani şöyle, matris, siz zaten şeyi biliyorsunuz, lineer cebirden. Bizim bu optimal u'yu bulabilmemiz için k matrisimizin x'te state vektörle çarpılıyor. Şu u optimal kontrol vektörü. Evet, şöyle diyelim. Şu tabii matris çarpımı. K matrisinin boyutlarını söyleyelim. X'imiz n'e 1. İkisi çarpınca ne oluyor? M'e birlik. Ne olacak? M çarpı birlik bir. Sonra diyor ki burada optimal kontrol o zaman open loop formatında veya formunda veya işte optimal kontrol fonksiyonu şeklinde söylenebilir diyor. U'yu bu şekilde tanımladığımızda o zaman initial state value, particle initial state value, open loop kontrol sadece nerede optimal? Başlangıç, sadece belirli bir belirlenmiş bir başlangıç değerinde optimal. Fakat burada geri besleme olmadığı varsayılan, doğrudan beslersek biz bunu o sonucu alırız. Yani optimal kontrolcü belirli başlangıç şartlarında şunu girersek sisteme ne oluyor? İstediğimiz çıktıyı alabiliyoruz. Böyle geri beslemede her zaman dilimini ihtiva edecek şekilde ayarlarsak. Çünkü burada bozucular da olabilir. Başka değişkenler olabilir. O zaman feedback geliştirmemiz lazım, değil mi? O, çünkü o başlangıç noktasına kayarsa sistem, dolayısıyla o şartlar için optimal. Burada amaç her koşulda optimal sonucu elde etmek. Yani her şartta elde etmek. Tek bir zaman dilimi içerisinde değil. Ya da tek bir koşul altında değil. Şeyde. Koşuldan kastım ya, mesela bozucu girdi. Bozucu girdiler olabilir. O zaman sistemin durumu değişebilir. O zaman yeniden state feedback yasasını adaptif şekilde ayarlamak gerekiyor, değil mi? Onu da işte şöyle, şunu da şöyle gösterelim bir saniye. Evet. Şimdi bir de yine lineer sistem dinamiğine sahip x stat eşittir ax artı bu dedik. Bu state space durum uzayında formülasyon. Burada yine JU'ya bağlı bir objective function tanımlanmış. Bu da matris formunda. Yani x'in kuadratik bir fonksiyonu nedir bu? Matris formunda. Artı yine şeye bağlı olarak bu sadece t anında. Bu da diğer tüm zamanlar için geçerli. İntegral fonksiyonu alıyoruz o yüzden. Tüm zamanlar için geçerli kuadratik fonksiyonlar. Burada mesela hem state'ler belirli bir değerde olsun isteniyor. Bu enerji fonksiyonu açısından. Hem de bizim girdiğimiz actuator limitleri mesela. Bu da kuadratik bir fonksiyon içerisinde almış matris formunda. Nedir bu? LQR problemi. Yani LQR problemi lineer kuadratik regülasyon. Burada hem enerji optimizasyonuna dayalı yani. Hem state'lerin belirli bir değeri aşması istenmiyor. Belirli bir kinetik enerji. Bu mesela çünkü karesel fonksiyon olduğu için kinetik enerji gibi 1 bölü 2 mv kare gibi düşünebiliriz. Durumların enerjisi fonksiyonu gibi. Hem de bunu tüm zamanlar içerisinde geçerli. Bir de şurası da öyle bir uygun QR matrisleri seçeceğiz ki yani hem enerjiyi minimize edecek hem de state'leri istenilen değerde tutacak. Hem de final state'te bizim istediğimiz değere ulaşacak. Bu artık en genel şey fonksiyonu, amaç fonksiyonu olmuş oluyor. Sonra bunları zaten detaylı göreceğiz. Amaç fonksiyonları tanımlayacağız detaylı bir şekilde. Şimdi burada iki tane durum var dedik. İki tane koşul var. Statik optimizasyon. Statik optimizasyonda amaç nedir? Sistem parametrelerini bulacağız ve bu performans ölçütüne bağlı olacak şekilde nedir? Belirli kısıtlar altında işte o kısıtları sağlayacak şekilde uygun sistem parametrelerini ne yapmak? Bulmak. Bu statik optimizasyona giriyor. Dinamik optimizasyonda da bu parametre setlerini, yani bu parametre setinin değişimleri altında performans indeksimizi minimize edecek şekilde
belirlenmiş yine kısıtlar altında performans indeksimizi minimize edecek şekilde ne yapmak? Bu değişimleri tanımlamak. Parametrelerin yani değiştiği varsayım altında bu koşul şeyi gerçekleştirmek, optimizasyonu gerçekleştirmek. Birinde nedir? Uygun parametreleri buluyorsun tek bir durum için. Diğerinde parametre değişimi altında ne yapıyorsun? Sistemin performans indeksini minimize edecek şekilde ayarlıyorsun. Mesela optimal kontrol teorisinde de nedir? Kontrol sinyalini bu fiziksel kısıtları sağlayacak şekilde yine aynı şekilde tanımlanmış ve performans kriterini de maksimize ya da minimize edecek şekilde uygun kontrol sinyalini üretmek. Şimdi statik parametreye gelelim. Statik parametre optimizasyonuna. Şimdi bizim klasik bir closed loop kontrolcümüz olduğunu varsayalım. Şu şekilde. Burada olay ne? Şimdi RS kontrol sinyali, GCS kontrolcünün transfer fonksiyonu, GP plant'in sistemin ne oluyor? Bir çıkış üretiyor ve HS ölçüm dinamiği altında geri besleniyor ve hata üretiyor. Hata fonksiyonu tekrar kapalı çevrim içerisinde değişerek ne yapıyor? Minimize etmeye çalışıyor hatayı. Kontrolcü öyle bir uygun bir kontrolcü tasarlanacaksa. Burada ES nasıl tanımlanmış? RS eksi YS. Bu sistem hatası olmuş oluyor. Yani actuating error bu actuating error bu. Sistem hatası bu. Sistem hatası demek ne demek? Çıktı ile girdi arasındaki hata. Actuating error çünkü burada ölçüm dinamiği de devreye girince YS çarpı BS ne oluyor? RS eksi BS olmuş oluyor. RS eksi BS de actuating error. Epsilon. O ikisini karıştırmayın. Birisi hatası, sistem hatası, birisi actuating hatası. Şimdi burada nedir? Bir tane performans indeksi tanımlayalım. Optimal kontrolse integral square error demiş. Yani nedir bu? Sıfırdan sonsuza bir değer. Tabii ki de integral sonlu olması gerekiyor bunun. Kararlı hatası olmaması gerekiyor. Bu performans indeksi olmaz yoksa kararlı hatası olsa integral sonsuz çıkar değil mi? Tüm zaman dilimi içerisinde. Yani şöyle gösterelim. Amacımız hata fonksiyonunu minimize etmekse referansımız bu. Bizim sinyalimizde şöyle bir şey mesela. Fakat bir yerden sonra artık steady state error var. Steady state error de t sonsuza gittikçe gidiyor. O zaman integrali ne olur? Bunun sonsuz olur değil mi? O zaman da performans indeksi tanımlayamazsın zaten. Amaç bunu minimize etmekse minimize edemezsin. O yüzden error'ün yani sıfır olması lazım. Steady state error'ün direkt sıfıra gitmesi lazım. Bir kere başta onu sağlayacaksın. Bir süre SSS sonra sıfır olacak. dengeye oturuyordu, değil mi hocam? Steady Aynen state evet. error. Ona setting time deniyor. Aynen A, setting diyorduk. işte amacımız performans indeksimiz şunu minimize etmek. Şu alanların toplamını minimize etmek. Alanların Hmm. o da karesi. Aynen. Onu minimize etmek amaç olunca ne oluyor? Bütün action yani kontrol action boyunca uygun kontrolcü değerlerini üretmemizi sağlayacak. Yani o amaç fonksiyonu altında. O zaman integral square error'ı o şekilde matematiksel olarak artık o problemi ifade etmiş olduk. Evet. Ona mesela şöyle diyeceğiz. Heh, integral square error mesela şu. Bir enerji fonksiyonu gibi yani sıfırdan sonsuza kadar giderken e kare t dt'yi ne yapmak? Alanı mesela minimize etmek. Bu bir tane performans indeksi. Çünkü E'yi artık tanımlayabiliyoruz. E'nin sinyalini her durumda ölçebiliyoruz değil mi? Mesela nasıl ölçüyoruz onu?
rs eksi ys şeklinde. Şimdi evet, actuating error'a bakalım. Actuating error'ın Laplace transformu nedir? Zaten biliyorsunuz bunu. Çıktı bölü girdi değil mi? Çıktı bölü girdi de şöyle yapalım. Şuraya gs demiş. Ha, şuraya gs demiş. Şu komple gs demiş. E çarpı gs, bak şöyle yapalım. Takip edelim. Epsilon s takip ediyoruz. Çarpı gs değil mi? Hı hı. Eşittir ys çarpı hs, ys çarpı hs eşittir bs değil mi? Evet sen. Hı hı. Tamam. Rs eksi bs eşittir epsilon s. Şimdi evet, şimdi şurada kalmıştık. Hatayı actuating error'ı tanımlıyoruz. Ve integral square error olarak, yani ISE olarak tanımladık. Öncelikle o zaman performans indeks açısından E'yi transfer fonksiyonu şeklinde ifade edebilmemiz gerek. Yani ES'yi sistemin diğer blok diyagramların üzerinden tanımlanan transfer fonksiyonlarının cinsinden ifade edebilmemiz gerek ki nümerik bir değer elde edebilelim zamanın her diliminde. Burada şöyle bir durum var. ES eşittir şimdi şöyle ES çarpı şu ikisini GS diye alırsak, GC çarpı GP'yi GS diye alırsak, ES çarpı GS eşittir YS dedik. YS çarpı HS, bakın şurada takip edin. YS çarpı HS eşittir BS dedik. RS eksi BS de eşittir epsilon S dedik. Şimdi epsilon S'i o zaman tanımladık. Fakat burada epsilon S'i RS'ye bağlı olarak, girdiye bağlı olarak transfer fonksiyonunu bulmak istiyoruz. Yani şu transfer fonksiyonunu bulmak istiyoruz. Çıktı bölü girdi. Çıktığımız ES epsilon S olacak. Girdiğimiz RS olacak. Çıktı bölü girdi transfer fonksiyonu bulmak istiyoruz. O zaman ne yaparız? Nasıl yaparız? RS eksi BS dedik. BS neymiş? BS zaten YS çarpı HS. Bakın buraya dikkat edin. RS eksi YS çarpı HS. Tamam. Şimdi burada o zaman epsilon S yerine koyarsak bunu, şu ifadeyi epsilon S yerine koyarsak ne olur? RS eksi YS HS çarpı GS eşittir YS olur değil mi? O zaman burayı dağıtırız. RS GS eksi RS işte YS HS GS. YS burada kalır. Sağ tarafa atarız bu ifadeyi. RS GS eşittir YS artı GS YS HS. YS parantezin alışı sağ tarafı. YS eşittir 1 artı GS HS. Değil mi? O zaman RS'yi tanımadık. RS eşittir. Şurada da GS vardı. Bunu GS tarafına yine bölersek RS eşittir YS çarpı 1 artı GS HS bölü GS. Daha sonra epsilonu zaten tanımlamıştık. Epsilon da neydi? YS bölü GS. YS bölü GS'di. O zaman epsilon S bölü RS ne olur? Çıktı bölü girdi. YS bölü GS bölü şu ifade. YS'ler götürür birbirini. GS'ler götürür. Paylar paydalar. 1 bölü o zaman ne kalır geriye? 1 bölü 1 artı GS S kalır. Peki epsilon S o zaman ne olur? RS ile de çarpılınca epsilon S bölü RS eşittir 1 bölü 1 artı GS S. Epsilon S ne olur? RS bölü 1 artı GS HS. Şimdi şunu komple şey yapıyorum, alıyorum buradan. Evet, dolayısıyla şu ifadeyi artık elde ettik. Actuating error'ümüzü S bölü 1 artı GSS şeklinde elde ettik. Güzel. Şimdi artık devam edelim buradan. This criteria is meaningful in the case that integral is finite. Evet, integralin bir kere sonlu olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü anlamsız olur. Şu integral squared, bunun karesini alacağız ya. Karesini artık dt ile integre edeceğiz. Tüm zamanlar için bu geçerli olacak. Steady state error'ün sınırlı olması lazım dolayısıyla. Şimdi başka bir kriter, mesela başka hangi kriterler varmış? İtse varmış. İTS'ye t çarpı e karenin minimize edilmesi. İşte IST
SE var. ISTSE. Integral square time square error. Mesela t kare, t kare e karenin çarpımının minimize edilmesi var. Integral absolute error. Yani mutlak değerinin minimize edilmesi olabilir mesela. Integral time absolute error zamanla çarpımının mutlak değerinin actuating error'ün mutlak değerinin zamanla çarpımının minimize edilmesi olabilir. Bunlar da farklı performans indeksleri. Artık matematiksel olarak işi şey olduk. Epsilon'u bulduktan sonra işimiz kolay. Bunları da diğer performans kriterlerini de tanımlayabiliyoruz, değil mi? Simulink mesela bunları bir fonksiyon şeklinde ifade etmek ve simülasyon içerisinde oluşturmak, bu fonksiyon atamak kolay. Onları zaten göstereceğiz ilerleyen derslerde. Genel olarak evet, otomatik kontrol sistemi parametre optimizasyonu gerçekleştirilir ve measurement system da dahil edilebilir. Ve tabii ki de burada çünkü H measurement system GS'ye bağlı olarak bizim girdimiz var. Bu GS'ye bağlı olarak bu actuating error'ü G'nin ve S'nin fonksiyonu, değil mi? G'de zaten kontrol. Plant'i değiştiremiyoruz. Kontrolcüyü değiştiriyoruz. Ya ölçüm dinamiğini değiştireceğiz ya kontrolcüyü değiştireceğiz ki bu actuating error'ü ayarlayabilelim. Şu ikisinin fonksiyonu şeklinde oluyor. Başta şurada tanımladığımız ilişki nedeniyle. Peki. Şimdi Parseval teoremi burada bize ne diyor? The performance criteria given in the previous section are in the form. Evet, şöyle bir formda mesela f1t çarpı f2t gibi iki tane farklı fonksiyonun çarpımı şeklinde ifade edilen bir performans indeksin varsa eksi sonsuzdan artı sonsuza giden bir integral kuralı. S domaindeki ilişkiler. S domaindeki ilişkileri S domaininde daha basit şekilde ifade edilebilmesi için bu ilişkinin şu şekilde tanımlanıyor. Yani zaman çarpımı, iki tane zaman çarpımı fonksiyonu var. İntegralini almak demek. F1s, F2s, ds eksi c sonsuzda artı c sonsuzda 1 bölü 2 pi c. Burada Laplace transformlarını görürken matematiksel olarak bu frekans dönüşümünü zaten matematiksel olarak görmüştük bunları. Laplace transform kurallarına yani. Integration burada diyor ki S domain'e artık time domain integration'ı S domain'ine artık ne yaptık? Dönüştürdük. Şimdi F1t, F2t, ft olsa ft'de 0 olsa sıfırdan küçük zamanda ne oluyor bu? Ft kare olmuş oluyor şurası. Sıfırdan küçük zamanda ft sıfırsa sıfırdan büyük zamanda ft'nin bir değeri varsa yani ft kare fonksiyonu olmuş oluyor. Ft kare fonksiyonu da f1s f2 eksi s şeklinde açılıyor. Yani konvolüsyon şeyi kendisiyle çarpımı aynı zamanda nedir? Konvolüsyonunu konvolüsyonda eksi s ya, konvolüsyonunun kendisiyle çarpımı. Şu sinyalin konvolüsyonu olmuş oluyor. Frekans uzayında. Şimdi Parseval teorem, şuna Parseval teorem yazalım. Evet, şimdi devam edelim. FS'de lineer sistem, lineer dinamikte neydi? Rational function dediği şey. Burada bir polinomlar, pay ve payda polinomu şeklinde. Numerator, denominator kısmına ayrılabiliyor fs. Fs'nin böyle bir genelleştirilmiş polinom olduğunu varsayalım ve burada polinomun katsayıları var. Şöyle bir polinom ve polinomun katsayıları var. N nedir? Sistemin derecesi. Şu aşağıdaki en yüksek mertebeli terim, değil mi? Zaten bunu sistem analizi dersinden biliyorsunuz. Şu polinomun en yüksek derecesi Laplace domaininde şeyi gösteriyor. Sistemin order'ını gösteriyor. Derecesini gösteriyor. N, evet. Jn o zaman ne oluyor burada? Cs bölü ds. C eksi s. D eksi s. ds. Jn bu integral formunda olmuş oluyor. Şimdi zaten örnekte yapınca pekişecek.
CI ve DI şeyin cinsinden, yani C ve D neydi zaten? Numerator, denominator partlara, yani iki kısma ayrılıyor. Ve integral table'lar oluşturulmuş. Yani integrali kolay, yani bu integral işleminin daha kolay bir şekilde nasıl alabiliriz diye belirli table'lar oluşturulmuş. Mesela J1 C0'ın karesi bölü 2D0 D1'miş. Yani D0 ne? Mesela C0 ne? C0 bu. 2 çarpı D. Eğer bir first order ise, first order bir polinomun varsa C0'ın karesi bölü 2D0 D1 oluyor integral işleminin sonucu. Bu integrali kolay olarak almak için Parseval teoremi bu şekilde oluşturulmuş, geliştirilmiş yani. Mesela C2 ikinci dereceden olsa sistem ne oluyor? C1'in karesi D0 artı C0'ın karesi D2 bölü 2D0 D1 D2. Üçüncü dereceden sistem olursa yine buradaki katsayıları kullanıyoruz. C2'nin karesi D0 D1 artı C1'in karesi eksi 2 C0 C2 D0 D3 artı, bunu zaten bir kenara not edin, zaten bunu kullanırsınız. Şunları not edelim. Bunlar tablodan çıkıyor. Şimdi bunu tabii optimal kontrol problemine nasıl uygulayacağız? Parametre optimizasyonu problemine nasıl uygulayacağız onu göstereceğim. Şunları bir yere not edelim. D0'ın ne olması lazım? D0'ın sıfıra eşit olmaması lazım. Çünkü finite integral value çıkmaz o zaman. D0 sıfıra eşitse ne olur? Burası sonsuz olur. O zaman finite integral value çıkmaz, değil mi? Hı hı. Şimdi integral square error parameter optimization'a bakalım bunun özelinde. The procedure for optimization algorithm can be given as follows. Find out the expressions for ES. Evet, ES'yi bulacağız bir kere. Yani ES, RS eksi BS, CS bölü DS. ES'yi bulduktan sonra actuating error'ü, şurada actuating error'ü zaten bulmak kolay. Actuating error bu çünkü. Çünkü input'un transfer fonksiyonu bölü 1 artı GSHS. Şimdi bu actuating error'ü minimize etmeye çalışıyoruz. Amaç fonksiyonumuz altında bu actuating error'ü her zaman dilimi içerisinde, kontrol döngüsü içerisinde minimize etmeye çalışıyoruz dedik. Performans ölçütümüzde mesela ise mi dedik, ne dedik? Ha, ise integral square error olsun dedik. Diğerleri için de yapılır tabii. Aynı şey. Onlara da geleceğiz. Şimdi bu e kare. E kare dt. Peki ne oldu? İntegral table'lardan baktık. Bunu CS bölü DS'ye ayrıştırdık. Yani e, numerator denominator part'ı ayrıştırdık. O zaman şunu bulduktan sonra gayet basit bir şekilde şu CS şu DS olacak şekilde numerator denominator part'ı ayrıştırdık. Daha sonra ne diyor? İkinci şey B'yi yaptık, tamam. Şurayı kontrol check ediyoruz. D0'ın sıfıra eşit olmaması lazım. Burayı da check ettik. Find out the optimal value by taking partial derivative. Evet. Çünkü neden? Bu extremal noktalarında kısmi türevlerini alıyorduk, değil mi? Hemen onu da değinelim. Bir şeyin ekstremum noktasını, minimum maksimum noktasını bulmak istiyorsak bunu kalkülüsten biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere ne yapıyoruz? Kısmi türevlerini alıyoruz, değil mi? State'leri. Bir noktanın fx'in işte minimum olması, ikinci dereceden türevine bakıyoruz. Yeter koşul. İkinci dereceden türevi sıfırdan büyükse maksimum olması için de ikinci dereceden türevi sıfır. Yani aslında büküm noktasını bulmak için birinci dereceden türevini alıyorduk. Hatırlarsanız. Hı Bu hı. system set of equation'da, yani şeyse n tane şeyse boyuttaysa o zaman Hessian matrisi şey oluşuyordu. Bir Hessian matrisi oluşuyor. Kısmi türevlerinin, işte bu kısmi türev dereceden state'in karesinin türevi, ikinci dereceden fonksiyonu. Sonra kısmi türevleri iki tane, ikisinin çarpımı, üçün çarpımı, işte 1 ile 3'ün çarpımı, 1 ile 4'ün çarpımı, 1 ile n'in çarpımı gidiyor. 2 ile 1'in çarpımı, işte karesi, 2 ile n'in çarpımı böyle gidiyor. Yani bu genelleştirilmiş ifadesi Hessian matrisin. Şu Hessian matrisi bulmak amaç zaten. Sonra bunun sıfırdan büyük mü küçük mü olduğuna bakıyoruz. Ve ekstremum, lokal minimum ve global minimum noktalarını, yani burada büküm noktalarını bulmak için. Yani minimumda mı? Minimumdaysa işte ikinci dereceden türevi büyük pozitif oluyor. Böyle gidiyor. Çünkü yakın komşuluğundaki değerler artıyor. Şurası. A- Maksimum tepe noktasında ise azalıyor yakın komşuluğundaki değer.
Bunu zaten matematikten biliyorsunuz. N boyutlu bir sistemde Hessian'ı almak için işte Jacobian gradyanı alıyoruz önce. Sonra onun Jacobian'ını alıyoruz. Bu MATLAB'de bu fonksiyon. Mesela böyle bir fonksiyonumuz var. Hessian matrisini oluşturmak istiyorsak Jacobian'in gradyanını alıyoruz. Bunu aslında kodlarda paylaşmış mıydım ben? Hessian matrisi evet paylaşmışım. Zaten kodları da gönderirim hepsinin. Bir MATLAB'de şuna bakalım. Ha, f mesela x1 x2 tanımlanmış sembolik olarak. F eksi x1 eksi x2'nin karesi artı x1 çarpı eksi 3 x2'nin karesi artı x1 demişiz. Burada Hessian eşittir neydi? Jacobian gradyanın f'in Jacobian'i demişiz. Evet. 2'ye eksi 8 x2 eksi 8 x2 36 x kare eksi 8 x1 diye ayırmış. Daha sonra mesela bunu ne yapmış? Ha, kuadratik function şeklinde ifade etmek istiyorsak böyle ifade etmişiz. Buradan mesela ne yapıyor? Grafik çizdirmek. X, Y, U, V şeklinde. De bunların sınırlarını nümerik tanımlamak gerekiyor. Mesh grid içerisinde şurada kontur şeklinde. Mesela bak burada mesela konturlar giderek rengi değişiyor ya kontur plotun. Mavi olması ne demek? Minimum. Burada maksimum noktası burası. Yani iz düşümünden anlaşılıyor 3 boyutlu bir fonksiyonun. İşte iz düşümünden ekstremum noktaları anlaşılıyor. Gradyan şeklinde şu. Ya mesela şöyle bir örnek yapmış. X ve Y iki tane durum değişkeni. Bunların ne yapmış? Nümerik tanımlamış. Daha sonra bunu mesh yani 2'ye 2'lik kodlamış. Haritalandırmış bunu map olarak. 2 boyutta. Daha sonra bu fonksiyonu entegre etmiş. Bizim fonksiyonumuz mesela bu. Ve artık xy olmuş oluyor. Yani Yani benim f'im y aynen xx olarak y'ye. yazmam Öyle lazım. yapacağız aynen. Y'ye yapacağız. Doğru. Hı. Evet. Hocam şey soracağım. Ben bu grafiği gördüğüm zaman nasıl yorumlamam gerekecek? Yani ne anlamalıyım? Ben İşte açıkçası şu şurası an çok minimum. fazla Mesela yani bak. sadece minimum noktasının Evet neresi evet. olduğunu neye göre değiştiğini mi Aynen göreceğim? iz düşümünden evet 3 boyutlu bir fonksiyonu var elinde. Onun iz düşümünü bu haritasında. Neydi bu akışkanlar mekaniğinde de var ya vektör çizgileri streamlines. Hmm. Streamlines'ler şeklinde ifade ediyor. Ya o zaman ne oluyor? Gradyanını yani değişimleri, fonksiyonun değişim haritasını boyutla görselleştiriyorsun. O zaman ne oluyor bu? Mesela şurada mesela şu örneği verirsek ha burada bu ekstremum noktaları bak mesela burada maksimum noktası burada minimum noktası olmuş oluyor mesela. Anlatabildim mi? Evet hocam anladım. Yani ok yönüne göre ben maksimum min noktalarımı Aynen. belirliyorum. Aynen. Ya da bu şekilde de yapabilirsin. Kontur deyip color map diye çizip bu color map'e göre de yapabilirsin. Şurası minimum noktası oluyor, burası maksimum noktası oluyor. Değil mi? Hmm. Lokal, global minimum burası. Çünkü burada şeyler artmış bak gradyanlar sürekli sıklaşmış ve renk değişim var. Bu da color plot şeklinde. İşte renk değişim. Mesela burada aynı zamanda burada buraya karşılık geliyor bak. Burası buraya karşılık geliyor.
Şu en minimum, global minimum da şuraya karşılık geliyor. Hı hı. Tamam. Evet. Tamamdır hocam. Ya şu an dersimiz kodlama şey falan görselleştirme falan olmadığı için bu kadar şey yapmadım. Detaya girmedim de yani vakit kaybetmeyelim diye. Çünkü bunları siz zaten çalışır bakarsınız. Yok hocam, ben aslında hani nasıl yorumlamam Ha, gerektiğini aynen. merak ettiğim için Tamam. istemiştim. Hı hı. Devam edelim şimdi şuradan. Ha evet, dedik şimdi ekstremal noktalarını bulmak için partial derivative'i ne yapacağız? O partial derivative'i sıfıra götüreceğiz. dc bölü d alfa. Ama neye göre? Alfa parametresi var mesela. Alfa parametresinin yani fonksiyonun, ben istediğim şu mesela. Şu j fonksiyonu içerisinde şu alfa parametresini öyle bir değiştireyim ki bunun minimum aldığı değerleri, yani fonksiyon içerisinde minimum aldığı değeri veya maksimum aldığı değeri bulayım şeklinde. Parametre ona karşılık geliyor. Şimdi ona bakacağız. Yani şöyle tekrar bir tanımlayalım onu şu şekilde. Bir Biz saniye. alfanın minimum değer almasını istiyoruz değil mi hocam? DCD alfada alfanın minimum Yo değerlerini yo, alacağım. hayır, şöyle alfaya öyle bir değer ver ki senin performans indeksin minimum olsun istiyoruz. Minimum gitsin işte. Ha, Okey, tamam. aynen. Tamam. Hangi katsa acaba, hangi parametrede bu değer, bu performans indeksinin minimum değeri alır diyor. Statik parametre optimizasyonu bu yani. Öyle, Hı çünkü kontrol sisteminin içerisinde parametrelerin var ya, parametre setlerin. O hı. Hı. parametre setlerini ben öyle bir seçeyim ki o zaman benim actuator error'üm minimize olsun. Amaç bu yani matematiksel olarak. Okey. Ya bir değer mi bulacağız şu anda? Bu statik optimizasyonu tam şeyini de anlamaya çalışıyorum Ha da hocam. tamam, tabii tabii, şey yapacağız yani, göstereceğim şimdi bir örnek üzerinden. O mesela bak, K ve B değerleri var. Şimdi şöyle bir tane servo mekanizma var elinde. Şunu K bölü JS kare artı BS. Bu nedir J? Neydi bu? Inertia. Modelledik ya. B'de şey Hı viskos hı. sönüm. Değil mi? Hı hı. Hı K'da hı. şey yay parametresi. Sen K'yı B ile öyle bir seç ki statik, bak yani kontrol olayına girmedik. Sadece bu statik parametrede şu var maksat. Parametrelerini öyle bir seçeyim ki ben actuator error'ın minimize olsun. Tamam mı? Tamam. Tamam hocam. Şimdi işte J'ye bir vermiş, yani J'ye bir vermiş, o inertiası, onu değiştiremiyoruz. B Hı hı. değişken optimal value. B'nin optimal value'unu bul. Ve işte K'nın optimal value'sunu bul atıyorum. Ya da in terms of K dediği işte B nedir o? B'yi ve K'yı bulacağız. Minimal IS'ye integral scalar error'ı step input altında. RS'de step girdisi olacak. Hı Step hı. girdisi altında minimize edecek şekilde bunu bulacağız. Şimdi E neydi? RS bölü bir artı GS HS değil mi? Evet. HS'im yok. HS'im bir. Birim geri besleme değil mi? Hı hı. GSM K bölü JS kare artı BS. K bölü J'de bir ya. K bölü Evet. S kare artı BS. RS'de birim step bir bölü ST Laplace'ı değil mi? Evet. 1 bölü S bölü bir artı K bölü S kare artı BS. O zaman bu ne oluyor? S artı B, S kare artı B, S kare artı K. Bunu ne yaptık? İlk adım neydi zaten? İlk adım actuating error'ı bulmaktı değil mi? Hı hı. Actuating error'ın fonksiyonuna göre bulduk. Tamam. Polinomu bulduk. Numerator, denominator kısımlarını ayırdık. Şimdi o zaman bizim C'miz, D'miz ne olacak? Şimdi polinom olarak ayırdık ya bunları. Hı hı. Şimdi şurada hatırlarsan şu vardı. Şu şeyi unutmayalım. S artı B de bu birinci dereceden C'nin katsayısı ne? C 1 olacak değil mi? 1 S. Evet. 1 S artı B. C sıfırda zaten birinci dereceden olduğu için bu B. C sıfırda B oluyor. Aşağıya bakın paydaya. S kare, o zaman D2, bak D2 ikinci dereceden sistem. S üzeri n çünkü değil mi? Hı hı. D2 S üzeri n. Hı hı. Hı hı. D2 Hı S hı. kare. D2 1 oluyor. D1 neymiş? D1 B. D0 da K. Gayet basit. C1 C0'ı bulduk. D2 D1 D0'ı bulduk. Değil mi? Şimdi evet, ne yapıyorduk burada? Devam ediyoruz. Bu ikinci dereceden sistem ya.
Hemen geleceğiz diyeceğiz ki bunun performansı Parseval teoreminden bu integral square ya bu integral square. Hı hı. Bunun bunun kolay şeyi var, tablosu var. Bu integralin ben değerini ikinci dereceden sistemse olduğunu biliyorum. Şu olduğunu biliyorum artık. Yani C1'in karesi D0 artı C0'ın karesi D2 bölü 2 D0 D1 D2. Değil mi? Evet. Tamam, geleceğim işte o zaman burada yerine koyacağım. O performans indeksini o integral square şeyine yerine koyduğumda o integral sabiti performance measure açısından ne olacak? Bu değerini C2 değerini elde etmiş olacağım. Geldik yerine koyduk. C1 çünkü neymiş? C1 birmiş. D0 bakıyoruz K'ymış. K artı C0'ın karesi C0 B'ymiş. Hı hı. D2 birmiş. K artı B kare bölü 2 çarpı D0 K'ymış. D1 B'ymiş. D2 de 1'miş. J2 ses mesafemizde n tamamdır. Aynen. K artı B kare artı 2KB. Peki. Şimdi nedir bu? B'yi biz minimize edeceğiz. B'yi öyle bir seç diyor ki bana. B'nin optimal değerini bul diyor. Şey J2 performans indeksini B'ye göre kısmi türevini alacağız. Kısmi türevini alınca DJ2 bölü DB sıfıra eşitleyeceğiz. O zaman onun maksimum değerini B'nin optimal yani B'yi minimize yani o fonksiyonu performans indeksini minimize edecek şekilde B'yi bulmuş olacağız. Hı. B'nin optimal değeri. Matematiksel olarak o zaman buna karşılık geliyor. Hocam bu türev alma kısmını tekrar bir Ha, anlatır mısınız? Orayı kaçırdım sanırım, anlayamadım. kodda da göstereyim. Şöyle statik parametre op demişiz. Ha. Şimdi kodda gösteriyorum. SMS'e K, KB dedik değil mi? G Hı hı. neydi bizim? Şöyle bakalım hemen servo mekanizmasının G'sine. Heh, K bölü JS kare artı BS. K bölü işte J1'miş zaten. S kare artı BS değil mi? Hı hı. R'de 1 bölü S. E eşittir R bölü 1 artı G'den çıkarttık E'yi. Şimdi o zaman şeyi çıkarttık E'yi S artı B. S artı B S kare artı BS artı K. Ha, Parseval teoremine bakıyoruz şimdi. N burada 2. Hı hı. J2 neydi? 1 artı K artı B kare bölü 2KB. J2'yi nereden bulduk? Şunu S artı B, S kare artı B, S artı K onları yazdık. Şurada yerlerine koyduk. J2'nin artık K artı B kare bölü 2KB olduğunu biliyoruz değil mi? Hı hı. Hı hı. Tamam. K artı B kare bölü 2KB evet. O zaman diff2 komutu var. Diff2 kısmi türev alıyor. Optimal B'yi bulmak istiyorsak kısmi türevini almamız lazım şunun. J'nin B'ye göre türevini alıyor. Ha, J'nin B'ye göre türevini alıyoruz. Aynen. Hı hı. Ve sıfıra eşitliyoruz. Bir dakika. SMSKS şöyle yapalım. Şunları da alalım. O zaman optimal B böyle bir değer. Bunu sıfıra eşitlediğimde ne oluyor? B yıldızı bulacağım. Sol diyorum yani bu eşitliği. Ne yapıyorum? B'ye göre çöz diyorum. Optimal B fonksiyonunu B'yi bulacak şekilde çöz diyorum. Yani B Hı eşittir hı. neymiş? O zaman B star işte eksi K bölü 2 K yani eksi kök K K kök K. Yani ne oluyor? Bu eksi zaten fiziksel olarak anlamsız. O zaman şunu alacağız. Yani kök K çıkıyor. Tamam mı? Hı hı. B'de zaten kök K çıkmış. B yıldız kök K çıkmış. Evet. Peki burada şey var. İkinci dereceden türevini almış. Minimumu maksimumu bu. Ona bakmak için. İkinci dereceden türevini aldığında ne çıkartmış burada? Bir bölü kök K çıkmış.
Maksimize mi ediyor yani minimize mi ediyor onu bulmaya çalışıyor. Ee, Şurada kodda yazmış Peki mıyız bunu onu nasıl yapmış mıyız? anlayacağım hocam ben? Bir saniye ona bakalım hemen. O zaman iki, Sıfırdan büyük çıkıp çıkmamasına bakacak hocam burada şu anda ikinci dereceden. Türevin evet almasının evet sebebi aynen bu mu? aynen aynen. O zaman ne olacak bu? Şöyle yapalım. Almış sanırım Hessian. hocam ikinci dereceden türevini. Optimal K diff 2 J2 niv K Dediği komutu. yer. İkinci satır. Ha evet, orası mı? Evet o sanırım diff J2 niv dediği Yo yo şey o değil aslında o değil. Yok o değil. O şey K'yı o bulmak. değil. K'nın optimal değerini bulmak. Hmm. Şimdi biz Ha K. B'deyiz. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Hessian. Hessian B diyelim. Diff 2'nin 2 defa ne yapacak? İkinci dereceden türevi nedir? Diff 2 tekrar diff 2 aldık. Diff 2 diff 2 eşit diff 2 B. Şöyle oldu değil mi? Hı Hı hı. hı. Heh, şu fonksiyon. Bu sefer min max min max işte min max B min mi max mı bilmiyoruz. Bunu tekrar Sol sıfıra ekliyorum. aynen sol Hessian. Evet Hessian B diyoruz. çözeceğiz. Hı hı. Bir dakika. Ne kök K doğru bir dakika. B'ye kök K vereceğiz. Subs bir saniye. Ee, Burada B gördüğüm yere B star koy. B star neydi? Ha B star'ın şeyini koy. Şu Pozitifini koy. pozitifini koy. Aa, B star'ın iki bir dakika. B star'ın evet B star'ın ikincisini koy. ikincisini koy. Aynen. O zaman ne oluyor bu değer? Bir bölü K 3 üzeri 2 değil mi? Bir bölü K 3 üzeri 2. Hı hı. Şey. Bir dakikadan az kalmış. Kapanacak tekrar şey yaparım. Evet o zaman bu nedir? K sıfırdan büyük bir değer mi? Evet sıfırdan büyük bir değer. O zaman minimum. Yani minimize etmiş oluyor. B. Minimizeye gidiyor. Evet Büyüktür minimize. sıfır. Aynen. Hı. Tamam. Evet K bir bölü K üzeri 3 bölü 2. O da zaten şeye karşılık geliyor. B küp. Bir bölü B küpe karşılık geliyor. Tamam. O zaman minimum yaptığını yani integral square error'ın minimum yaptığını da ispatlamış olduk. Şimdi Hı bunun hı. optimal değer için yanıtına bakacağız. Yanıtına mesela B star'a kök K dedik. GS o zaman ne olur sistemde? Hemen Simulink açıyoruz. Şeyi nerede o? Bunu yapmış mıydık biz? Ya, Simlink'te herhangi bir şey yapmadık daha hocam Yok galiba. yok yapmadık. Yok şeyde önceden yapmış mıydım diye Ha. baktım da. Öf. Yok bu başka. Buna girmeyelim. Şimdi şöyle geldik açtık Simulink. Hemen şunu oluşturalım. Neredeydi o? Heh. Şu sistemi oluşturalım. Bu basic servo mekanizm. Ee,
Bir tane step function'ımız var değil mi? Hı hı. Step input var. Bu arada yüksek Tamam. Şimdi neyi koyacağız buraya? Sistemi koyacağız. K'nın değeri neydi? Onu vermiş mi? K'nın değeri K. verilmemiş de. He. Fark etmez. J'ye bir vermişti değil mi? Hı hı. Hı hı. Sonucu K olarak buluyorduk zaten hocam. O yüzden. Aynen. Ama simüle etmek için K'ya bir değer vereceğiz. Mesela K'ya atıyorum, tamam, 10 diyelim. Hı hı. O zaman JS kare, S kareli terim ne olacak? Bir olacak. S kare artı BS. B'li terim kök kaydı değil mi? SQRT 10 diyelim. Ya da parametrik, tamam, parametrik tanımlayalım. Şöyle diyelim. O zaman parametrik tanımlayalım yani. SQRT. Ya da buna B diyeceğiz. Önce bir genel şey yazalım. B diyelim. Sıfır diyelim. Önce bir optimize edilmemiş halindeki şeye bakalım. Ne derler ona? Şöyle yapalım. Şimdi numerical. Artık numerical simulation'dayız. B star'ın kök K olduğunu biliyoruz. Normalde ama bir tane herhangi bir B değeri diyelim. B değeri için bakalım. K değerimiz 10 olsun. İşte J'miz de 1 olsun. Atıyorum. Bunlar sistem parametreleri. Bir de B star. B star eşittir SQRT diyelim. C'yi başka yerde tanımlamış mıyız ya burada? Ha yo, zaten burada şurada aşağıda yapmışız biz onu ya. Numerical simulation. Dur. Şöyle yapalım. C'ye bir demiş. B 2.2 K'ya bir demiş mesela. Şimdi şunu çalıştıracağız. Şu kısmı çalıştıracağız. Şimdi bizi ilgilendiren bunlar. Mesela J'ye bir dedik. K'ya bir dedik. B'de 2.2 olsun. B star'da işte kök K olsun. Şimdi şuradan bizim şeyimiz neydi? Numerator kısmı K. Tamam. J var. JS kare BS 0. Değil mi? Hı hı. Tamam. Evet. Çıktık, geri besledik. Scope verdik. Max dedik. Heh. Output'u aldık. Bir de input'a baktık. Hı Respansına şimdi bakalım. Modeling kısmından geldik. Ayarladık. O da 45 1'e eksi 3 diyelim. Fark etmez. Spread çözsün şunu. 10 saniye boyunca çözsün. Ha, buna ne diyeceğiz? Statik. Statik parameter hı. simulation diyelim. Bu ısıyı dedi mi hocam? Ha, Evet. evet evet, ISA'ya göre. Tamam. Şimdi bunu çalıştırdığımızda böyle gidiyor, tamam. 10 değil de hatta 20 yapalım. Şimdi bu aslında optimal değeri artık B'ye optimal değeri verilmemiş hali değil mi? Şimdi Evet. Hı hı. şuna not optimal model diyelim. Bir de optimal modele bakalım. 3 tane input koy. Aynı şeyde, sistemde. Ha şöyle.
Step Öyle vereceğiz. yapacağız. Şöyle değil mi? Tamam. Hı hı. Şu da Hı hı. optimal model olsun. Buna da B start koyacağız. Şimdi çalıştıralım. Ha. Optimize edilmemiş buydu. Optimize Sarı. edilince bu oldu. Evet. Yani bunu mesela istediğin kadar B'leri değiştir. Her zaman integral square error'ı bu minimize edecek şekilde bu parametre değerlerine göre, yani bu K'nın bu değerine göre, K'nın ve J'nin bu değerine göre optimal B'yi seçmiş oluyorsun. Yani şu alan daima, bu alan daha büyük bak. Sarı alan daha büyük şeyden, kırmızıdan. Ee, Tamam. şeyle arasında kalana mı baktık hocam? Grafiğe bir daha bir gelebilir miyiz? Tam olarak hangi alandan bahsettiniz hocam? Şu Onu alan anlayamadım ben. komple Ha, hata alanı. Yani bak burada daha fazla şeyi taramış ya. tamam. Step'li olan sınırıyla bakıyoruz Step'le, değil mi? evet, step'le Input. arasındaki farkı, evet. Tamam hocam. Yani ben hatayı minimize edecek olan şeyi optimizasyonu yaptım ve daha sonrasında kırmızı olan grafiği buldum. Hatayı değil, hata demeyelim de şey diyelim. Enerji minimi. Evet, hata şöyle, neye göre tanımlamıştık onu? Actuating error'ün enerji cinsinden o performans indeksini minimize edecek şekilde diyelim. Hata değil de Hmm. yani şey, şu vardı ya. Integral square, kare t'yi, yani kare t'yi actuating error'ı minimize, karesini enerji fonksiyonu cinsinden minimize edecek şekilde. O zaman ne oluyor? Minimum enerji problemini. B'yi öyle bir seçtik ki biz, kök Enerjiyi K diye. minimumda tut. Aynen, enerjiyi minimumda tutacak şekilde, kontrolcü smooth action olacak şekilde ne yaptık? Yapmış olduk. İsterseniz deneyebilirsiniz farklı B değerleri. Fark etmez. Şimdi aynı işlemi şey için yapalım. Hocam Ee, ben bir hı, şeyi merak ediyorum. Onu sorabilir miyim? Bu optimizasyon kısmındaki şeyin tekrar bir açar mısınız? hı. Bir şey göremedim de. MATLAB'i. Ahmet'le bir. Evet. Grafiği değil. Simulink açar mısınız hocam? Tamam. Tamam. Deminki Tamamdır. grafim. Ha. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Hı. Oradaki B değerinin ne olduğunu bir an idrak edememiştim de B star koyacakmışız. Ha, Onu aynen. B göremedim. şey, sönüm. Sönüm Hı hı. katsayısı. Peki. Tamamdır. Devam ediyoruz. Tamam. Burada mesela bir diğer şey yöntemi, bu step info, işte step info'ya bakabiliriz. Ee, Eğer ben Simul 2 kullanmak istemiyorum derseniz, burada ne yapıyoruz? Bu şekilde de step info'yu, mesela step değerlerinden bakabiliriz. Step info'yu çıkartabiliriz. Bir dakika, G'ye ne demiş? Ha, G'yi önce bir şunu tanımlamak lazım. Heh, bakın aynısını verdi. Gördünüz mü? Hı Hı. hı. Evet, yani aslında ben bunu Simulink kullanmadan da o grafiği Evet. görerek çözebiliyorum. Hı Aynen hı. şu komutla, o da. Step Hı. komutu. TF transfer fonksiyonu yazıp Aynen. e, simüle etmeden de görebiliyoruz. Bu da settling time, rise time. Bu da set time parametreleri. Yani zaman cevabı parametreleri. Hocam Bu, setting time'ımız bizim optimal olanla optimal olmayan arasında nasıl bir değişim yapmıştı şeyde, grafikte. Biz bunun kısalmasını bekliyoruz değil mi? Optimal olanda setting time'ın. ama bu kontrol değil. Yani Değil settling'den mi? Kontrol değişmez. değil. Tabii Evet. kontrol olmadığı için. Kontrolcü tasarım olsa o ayrı. Şu anda bir sistemi analiz ediyoruz. Bu sistem analizi gibi düşün. Evet. Yapamaz çünkü zaten onu ayarlayamaz ki şeyde, sadece parametreyle. Doğru. Sistemin Tamam. parametresini değiştiriyoruz sadece. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Ee, tamam, şimdi devam edelim. Tamam. Peki
Şimdi same problem. Yine aynı consider the same control system. Fix B at the optimal. To find at the optimal value K. Evet, bu sefer şimdi K'yı bulacağız. B cinsinden. Hı hı. Yine aynı şey. Bu sefer S artı B bölü S kare artı BS artı K diye böyle bir sistemimiz varmış. Example 2'de. Peki. Bunda ne yapmak lazım o zaman? S'sini şimdi C'sini C1, C2, C'ler, D'leri gene bulacağız. Yani Hocam şuradan. başlamadan hemen bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bir önceki örnekte biz error'ü minimize edecek olan B değerini bulduk. Şu anda yine error'ü minimize edecek olan K değerini mi arıyoruz? Şimdi şöyle K'yı daha önceki problemde B'yi error'ün karesinin Hı integralini minimize edecek olan enerjiyi minimize edecek olan optimal B değerini bulduk K cinsinden. Hı hı. 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 Tamam mı? Şimdi K değerini bulacağız B cinsinden. Tamam, tamamdır. Şimdi yani partial C over partial K alacağız yani Ha, şeyde. aynen, aynen. Şimdi problemi artık tersine çevirdik. Hı hı. Example 2'ye geçtik. Ee, Example 2'de de şu varmış. Yine şöyle bakalım bir dakika. Bir dakika şunları yapalım. Example 2 başkaymış ya. O başka. Bir saniye. Hı. Onu artık haftaya bakarız da şimdi bir de şunu yapalım. S artı Tamam. B, S kare artı BS artı K demişiz. Burada evet şimdi C'yi D'yi bulacağız. Nerede bu? C1, C2, C'yi D'yi bulacağız. İkinci dereceden sistem yine. Yani C0, C1, C2 bunları bulacağız. Şimdi yazalım o zaman. Siz de söyleyin pratik olsun. Şuraları siliyorum. Şimdi şöyle. ES bu sefer nasıl oldu? S artı B, S kare BS artık. Ha. artı BS artı K. Tamam güzel. Yine ikinci dereceden sistem. Ondan dolayı 2'yi söyleyelim. Aynen C, J2. Ha, C1 kare D0 artı C0 D2. aynen nerede o? Şu. Aynen. Evet. C bir saniye onları yazalım tek tek. Ha. C1 önce mesela bakalım. Yukarısı C ya. Hı hı. C1 1. Ha, buradan ise diyelim. Şöyle bir saniye. C1S, C1S, C0. C1 1. C1 eşittir 1. C0 eşittir. C0 B. eşittir B değil mi? Aynen. Hı hı. D2 nerede o? D2 D2. eşittir 1. Bir. D2 eşittir 1. D1 D1 eşittir B. Hı hı. D0 eşittir K. D0 eşittir K. Tamam. J2 yazıyoruz. J2'de C1'in karesi D0 Artı artı C0'ın kare. C0 D2. C0'ın karesi D2 Hı hı. artı 2 D0 D1 D2. D0 D1 D2 de şunu çekelim ha. Yerine koyduğumuzda C1'in karesi 1. D0 neymiş? K'ymış. Değil mi? Hı K hı. artı C0'ın karesi B kare. Hı.
K artı B kare D2 1 tamam. 2 çarpı D0 K Ha. D1 KB, D1 B aynen D2 de 1'miş zaten. KB. D2, Aynen. D2 de 1 KB. İşte K artı B kare artı 2, tamam. 2 KB. İkincisinde ikinci probleme geçtik. K artı B kare artı 2 KB. Tamam. Şimdi bunu K'ya göre bu sefer türevini alacağız. Öyle K değeri bulacağız ki B cinsinden. Hı hı. Yine aynı işlemi bu sefer aynı matematiksel işlemi şeye göre yapıyoruz. Şurası ayrı. Şuraya girmiyoruz. Şimdi o işlemi yapalım. Parsel varsa altı. Aynen. Evet hocam. Şöyle ayıralım ha. Bu sefer second problem dedik. J2'ye şimdi tanımlayalım. J2 neymiş? Bir dakika. Şuradan hemen kontrol ediyoruz. K artı B kare bölü 2KB değil mi? Hı Hı hı. hı. Zaten çıkarmışız aynı problem olduğu için sıkıntı yok. Şimdi optimal K diyeceğiz bu sefer. Hı hı. Değil mi? Optimal K J2K DJ bölü DK olacak. Biz K O zaman star. aynen K star. K star eşittir sol optimal K. K'dan K K'yı bölü. çöz. Aynen. Ha şey değişmedi zaten. Integral table'dan gelen şey Evet değişmedi. evet o değişmedi. Ama SMS bunları önce tanımlamak lazım. K'yı B'yi. Hı hı. Tamam K star. Bir dakika J2 B kare artı K 2 Ve K, 2BK doğru değil mi? Hı hı hı. hı. K artı B kare. Ha şöyle bir şey tamam. J DC bölü DC2 bölü DK. B kare bölü B kare eksi bir çıkması lazımmış. Ya da Hı hı. B bölü 2 mi çıkıyor en sonunda? Evet. En son B bölü 2'ye çıkartmış. Evet. Bu denklemi sadeleştirdim hocam ben. K çarpı B kare eksi K eksi B kare değil mi? Hı hı. Bölü 2 çarpı K kare çarpı B eşittir A- 0 diye yazalım. Aynen. Onu solve etsin. Ha doğru tamam. B kare bölü B kare eksi bir dedi değil mi? B kare B kare bölü bölü B B. kare eksi bir tamam doğru yaptı. Şimdi K star B kare bölü B kare eksi bir değil mi? Hı hı. Hı hı. Bu ikinci dereceden şeyi bulmak için. Minimumu maksimumu bulmak için. Neyse ona gerek yok. Yine ikinci dereceden türevini alıp da koyabilirsin yerine. Fark etmez. Ee, tamam B kare bölü o zaman B kare eksi bir koyacağız. Anladık mı? Aynen. K star yine. Tamam. Şunları kapatalım. Şimdi K star şu oldu. Peki yerine koyalım o zaman. Artık K ile işimiz yok. B'nin optimal değeri neydi? B'nin optimal değeri bir miydi? Daha önceki şeyde. Kök
Yo, doğru ya. Kök K 1'di Kök zaten. K 1 idi. bölü kök K. Aynen. 1 bölü kök K'ydı. Fark etmez. Şimdi o zaman mesela B 1.2 olsun atıyorum. B'nin 1.2 değeri için artık K'nın optimal değerini bulabiliriz buradan, değil mi? Hı hı. 3.27 Şimdi hemen yine probleme gelelim. Bu sefer şu sistem burada artık şey diyeceğiz. JBK şuraya K star diyeceğiz. Tamam. Hı hı. O zaman şu kısımları tekrar alıyorum. Hatta şöyle yapalım ya. Yine bunu kopyalayalım, şey yapalım, yapıştıralım. İşte optimali değiştiririz. Ha, şurayı değiştireceğiz. Star JB. Tamam. Şöyle yapalım. Bunu çalıştırdığımızda ikisi arasındaki farkı görelim. B star yok. Şunu kapatalım. Bir dakika. Comment comment out dedik. Tamam. Çünkü ikinci problemdeyiz şimdi. Hı hı. Hı hı. Evet. Bu sefer ikinci problemde de şu optimal cevap. Şunun şey alanı daha fazla. Bunu optimize etmiş oldu yani. Bunun sistem davranışını. K'yı B cinsinden seçerek. Evet. Tamam. Oldu o zaman Hocam şey. peki Heh, bir soru sorabilir miyim? evet. Şu an ben sistemin enerjisini minimuma indirecek değerleri buluyorum ya. Bu süspansiyon Şimdi mesela pasif şey tasarlayacaksan bu problem önemli Hı hı. olur. Mesela pasif Peki süspansiyon sistemim ikisini var. birden minimum tutacak değer girdirebiliyor muyum? Atıyorum K'ya bu değeri ver, B'ye bu değeri ver. Benim sistem enerjim minimum olsun. Biz şu an birbirleri cinsinden yazdık ya. Aynen, evet. Ama birbirleri cinsinden yazmadan diyeceğim ki K'nın optimal değerini ve B'nin optimal değerini bul ve benim sistem enerjimi minimum düzeyde tut. Ama işte onu şey yapamazsın. Ne derler ona? Ancak relatif karşılaştırma olabilir. Yani bir tanesini seçeceğim, bir tanesini bırak. Çünkü ikisini aynı anda o zaman bu şey değil ki. Sistem aynı anda iki tane kısmi türevini nasıl alacaksın? İki tane bağımsız değişken almak gibi Bağımsız aslında değil değişken. mi? Hı İşte hı. biri bağımlı değişken, biri bağımsız değişken olabiliyor anladığım kadarıyla. Tabii Doğru mu tabii. hocam bilmiyorum da. Evet evet, öyle. Matematiksel olarak Hmm. yani Yani biz aslında birini diğerini hep bağlı olarak kabul edip çözüyoruz. tabii. Ama o Tamam. türevin yani türevden geliyor. Çünkü bunu sen nasıl alacaksın? İkisini de bilmediğini varsayalım. Bir tanesine göre kısmi türev aldın. Ona göre yaptın. Diğerine göre alacaksın. Bu o zaman şey olabilir. Yani çünkü senin elinde bir tane K değerin var. B'yi seçmeye çalışıyorsun mesela. Hı hı. Yayın elinde var ya da elinde sönüm var. K'yı ben seçmeye çalışıyorum gibi. Ama sönüm Evet, parametresinde evet anladım hocam. o zaman şey yapabiliriz yani. Daha o zaman başta bir tanesini öncelikle seçersin. Yani bir tanesini artık sumut tepki verecek şekilde seçersin. Sonra ona göre K'yı seçersin. Yani Hı step by hı. step gidersin. Çünkü Konfigürasyon. Şey aynı olabilir anda mi olmuyor. hocam? Biz öncelikle B'nin optimal değerini bulduk ya. Hı hı. Ben B'nin optimal olarak bulduğum o B star değerini artık ikinci aşamaya geçtiğimde K'yı da optimize etmeye çalıştığımda Ha, oradaki şöyle B yaparsın. starı Evet. B yerine kullanabilir miyim? Aynen. İşte o zaman şöyle yaparsın. Önce bunu optimize etmeye çalışırsın. Sonra buradaki değerle diğerini yapmaya çalışırsın. Tamam yani Kaskat B'yi yani. yukarıda Kaskat buldum. olur. Hı hı. Evet aşağıya geldim. Orada artık B star'a göre K star arıyorum. Aynen. O Ve zaman K star B star yazacağız buraya mesela. Tamam tamam hocam Bir de anladım. şimdi öyle yazalım. 7 dakikamız varmış. Tamam. Evet, B star'ı çözemedik yalnız hocam. Şeyde çalışmıyor arka planda. Hatırlatayım. Yeniden bir anlamak lazım şeyden. Hayır hayır. B star'ı şöyle biliyoruz. B star eşittir SQRT K star. Evet. Evet. O zaman K star'da ya başta bir K değerin var. Ona göre B'yi optimize ediyorsun. Sonra K'yı Evet. tekrar. Hı hı. Sonra K'yı tekrar optimize ediyorsun. O zaman B star yazacağız şuralara. Aynen. 1.22 tamam. Şimdi o zaman şey oldu.
K star da bu oldu. Tamam. Şimdi K star B star tanımlı. Değerlerimiz zaten şeydi. Ha bu da 1,5'tu pardon. Bu da başta K'mız 1,5 seçmiştik. B'miz de 2,2 seçmiştik. Ha, CBK buydu tamam mı? Hı Hı hı. hı. Tekrar koyuyorum şimdi. Şuraya uncomment diyeyim. Hı hı. Artık üçüncüye bakacağız. Evet, K star Kaz var. B star olacak. Tamam. Tamam. Şimdi oldu. Bundan o Tamam. zaman hangisi? Bir saniye. Hangisi onu bakalım. Önce ayrı ayrı bağımsız bakalım da. Bu bunun output'u, bu bunun output'u. Optimali kıyaslamak için. Evet bak şu sadece şöyle yapıyor. Buralar artı buralar var. Toplamda alana bakacak olursak. Aslında onun şeyini çıkartırız. Mesela integral şey olarak nümerik integral alırız. Hı hı. Yani nümerik integral olarak da bakılabilir. Yani şu daha optimal sonuç Hı veriyormuş. hı. Peki hocam bunu Kırmızı Bunları paylaşacağım şimdi konservasyon. sizinle. Evet. Tamamdır hocam. Oradan siz de denersiniz, bakarsınız yani değiştirirsiniz. Sorunuz varsa yine sorun. Tamam. Hafta kontrol Tamamdır. edin. Güncel linki atarım. Tamam. tamam hocam. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Görüşürüz o hocam. zaman. Sağ olun. İyi Görüşmek üzere. haftalar.